Dünyanın en zengin insanları burada olmuş oluyor. Tüm ulaşım araçları ücretsiz. Su abi çok pahalı. Su 3.30 yazıyorlar. Did you like Luxembourg? 2 yıldır buradasın. Hiçbir problem yaşandı mı? Buraya para verdik, kliması bile yok. Avrupa'yı gezmek istiyorsun ama yeterince bütçen yok. Bütçen yoksa şöyle yapacaksın. Şimdi tek çıktım yollara. Bazen soruyorsunuz arkadaşlar. İşte deniz nerede vesaire. 2 katlı. Biz yukarı doğru oturduk Türk ablalarla beraber. What makes you happy? Ortaya geçmeyelim. Çok dikkat çektik. Arkadaşlar ev arkadaşımdı kendisi. Burada karşılaştık. Fakat her yerde şu an sigara izmaritini görebiliyorsunuz yerlerde. İnsanlar buraya yatırım yapıyorlar. Paraları güvende oldukları için. Bir tane bunların lokal birasından söyledim ben. Burada bayağı göçmen var gördüğüm kadarıyla. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bazen videolarda diyorsunuz ki Sezer altyazılar üst üste geliyor. Arkadaşlar YouTube'un sağ alt sekmede ayarlar kısmında altyazıları kapat seçeneği var. Hangi dilde izlediğinizi bilmiyorum. Dilleri kapatın. Zaten biz altyazıyı fazlasıyla koyuyoruz. Onu öyle yaparsanız üst üste binmez altyazılar. Böylelikle çok daha rahat izlemiş olursunuz. Haberiniz olsun. Günaydın, günaydın, günaydın dostlar. Yepyeni yolculuktan hepinize sevgiler. Durağımız neresi? Lüksemburg. Nereden başlıyoruz? Brüj'den başlıyoruz. Peki Brüj'den Lüksemburg'a nasıl gidiyoruz? Şu anda tren istasyonuna geldik. 26 euroya bilet alabiliyorsunuz eğer öğrenci değilseniz. Öğrenciyseniz daha da ucuz diyor rakamlar. 26 euroya aldığınız biletle önce buradan Brüj'den Brüksel'e doğru gideceğiz. Yaklaşık 1 saat yolumuz sürecek. Daha sonrasında Lüksemburg için International başka bir hatta geçeceğimiz için oradan trene bineceğiz. O da yaklaşık 3-4 saat sürecek. Toplamda yani şu an saat ben size söyleyeyim 12-1 ise 4 gibi 4.30 gibi Lüksemburg'da olacağız. Avrupa'nın en pahalı şehirlerden bir tanesine gidiyoruz. Ulaşımın ücretsiz olduğu, insanların gerçekten milli gelirinin yüksek olduğu bir ülkeden bahsediyorum. Orayı keşfedeceğiz. Aslında kapalı bir kutu. Çok fazla YouTuber'ın da gittiği bir ülke olmadı. 5-6 taneden fazla video yok. Orayı enlemesine inceleyeceğiz. Hadi gidelim bakalım. Yolculuk başlasın. Yanımızda Türk dostlarımız da var. Şimdi karşılaştık. Sen Hollanda'da yaşıyordun. Annen ziyarete geldi. Beraber Belçika'yı mı gezdiniz? Evet. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Tavsiye ederiz herkese. Bence de. inanılmaz iyi. Bak Brüksel o kadar iyi değildi ama Brüj bayağı güzeldi Evet, değil mi evet. ya? Peki size göre Avrupa'daki gittiğiniz en iyi yer neresiydi? Brüj. Buraya ikinci gelişim. Kesin burası değil mi? Kesinlikle. Geçen hafta Paris'e gittik. Buradan daha iyi değil. Hayal kırıklığı oldu değil mi biraz? Evet. Paris böyle çok değişik bir yer. Hani alt tabakanın da çok üst tabakanın da bulunduğu bir yer. Doğru yerlere gitmek lazım. Aynen. Ama doğru yeri bulabilmek de çok zor. Çok karışık çünkü. Arkadaşımız olduğu için Heh, biz rahat öyle kolay gidelim. olmuştur ya vallahi. Buradan Melisa'ya selamlar. Melisa'ya selamlar. Başka kime selam vermek istersiniz? Vardır belki izleyen. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi binelim o zaman. Buna mı biniyoruz? Hadi gidelim. Geldi bizim trenimiz arkadaşlar. İnşallah budur. Bu tren ilk bindiğimiz trene göre çok daha güzel arkadaşlar. Şurada bir tuvaletimiz var. Klasik en sevdiğim yer. 2 katlı. Biz yukarı doğru oturduk Türk ablalarla beraber. Burası ilk katı arkadaşlar. Aşağı katta böyle bir yer var. 13.40'da varacağız biz Brüksel'in sentral kısmına. İsterseniz de üst katta da takılabilirsiniz. Böyle bir alanı da var. Buradan da diğer tarafa da geçebiliyorsunuz. Biz üst katta şöyle bir yerdeyiz. Böyle bayağı konforlu ya. Ben sevdim bayağı. Çok keyifli. Evet onlar da takılarını deniyor burada. Yeni aldıkları. Güle güle kullanın. Bizim sote alan burası. Buradan şimdi 1 saatlik yolumuz sürecek. Şimdi dostlar Sentral'e vardık. Buradan Lüksemburg biletine bakmam lazım. Şöyle bir ekran var burada ama tam bilmiyorum nereden. Soracağız, öğreneceğiz. Öğrendiğimde sizlere de öğreteceğim inşallah. Bakalım şu çocuklara soralım. Burada çalışıyorlar çünkü. Evet buldum. Şurada Lüksemburg Via Namur yazıyor. EC3. Ona bineceğiz arkadaşlar. Saat 2'yi 37 geçe. Yaklaşık 40 dakikamız falan var. Takılalım biraz bunun içinde. Kahve var, şey var. İstersen merkeze in. Ama çok da gecikmemek lazım. Haberiniz olsun. Kaçırabilirsiniz. Bak şimdi Avrupa'yı gezmek istiyorsun ama yeterince bütçen yok. Bütçen yoksa şöyle yapacaksın. Benim gibi. Tamam mı? Gideceksin abi marketten gideceksin. Alacaksın sandviçini, cipsini, suyunu, muzunu. Tamam, sandviç 3 euro kocaman mesela ton balıklı. Öyle trene bineceksin. Bir günün zaten böyle geçmiş olacak. Burası mesela tuttu 15 euro. 15 euroya bir gün geçirebileceksin. Ha bir tane daha sandviç al 3 euroda 18 euro ver. Protein barından suyuna, krakerine, muzuna ve sandviçlerine kadar dahil. O yüzden aslında gezmek çok pahalı bir şey değil. Sadece biz hep böyle iyi restoranlarda yiyecekmişiz gibi hissediyoruz yurt dışına çıktığımızda ama böyle
böyle değil. Bütçeli şekilde de gezebilirsiniz. Şu an 18 euroya Türkiye'de bunların hiçbirini alamazsınız. Net söyleyeyim ya, alamazsın. Çok pahalı çünkü. Ve başladı arkadaşlar. Çok güzel bir tren yolculuğu olacak. Bayağı bir sürecek. 2-3 saatten aşağı sürmeyecek. Şu an trende mükemmel, boş. Öyle ağım şağım dolu da değil. Ben tek başıma böyle bir yeri kapattım. Biraz ayıp olmuş olabilir ama eşyam çok maalesef. Şöyle bir tren. Tuvaleti falan da var. Tertemiz. İnsanlar da biniyor şimdi. Kalktık gidiyoruz. Sizi güzel yol görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Ve tam tamına 4 saat yolculuğun ardından neredeyiz dostlar? 46. ülkem Lüksemburg'dayız. Dediğim gibi şu anda dünyanın insan başına düşen milli gelire sahip en zengin ülkesine geldik. Dünyanın en zengin insanları burada olmuş oluyor. Ama bazı sebepler var. Onları da şehrin içinde anlatacağım sizlere. Şimdi konaklamaya doğru gidiyorum. 2 günlük Airbnb tuttum. 115 euro mu? 120 euro mu ne geceliği? Çok pahalı burası. Gerçekten çok pahalı. Benim uçuşum 3'ünde buradan Malta'ya olacağı için buraya ben 1,5 gün ayırdım. Yarın detaylı gezeceğim. Bu akşam da gezmeyi düşünüyorum. Çünkü akşam saat 10'da kararıyor hava. Şu anda da saatlerimiz 5'i 47 geçiyor. Yürüme mesafesi bir 10 dakika falan sürecek. Sonra da çıkarız dışarıya. Gezeriz. Gezelim, yiyelim, içelim, görelim. Arkadaşlar destek olursanız sevinirim. Eskisi gibi maliyetler düşük değil. Çok pahalılaştı. Hayat gerçekten pahalı. O yüzden sizlerin yorumları, beğenileri çok önemli. Videoların öne çıkması, reklam verenlerin bizlere reklam vermesi vesaire önemli. Hadi başlayalım. Lüksemburg'un en büyük özelliği ne arkadaşlar? Şu anda gördüğünüz üzere metrolar, otobüsler yani tüm ulaşım araçları ücretsiz. 2020'den beri şu anda dünyada ilk kez bunu yapan tek ülke. Belki de daha farklı ülkeler de yaptı ama 2020'de ilk kez bunların yaptığını eminiz. Şu anda mesela ben yürümem gerekiyor bir yer ama yürümeyeceğim. Tramvaya binmek istiyorum. Belki direkt oraya gidiyordur. Bir durak denemiş oluruz. Gitmiyorsa da canımız sağ olsun artık. Bu arada hava 34 derece. Bak saat 6'ya geliyor 34 derece. Uyarılar geliyor Lüksemburg devletinden. Diyorlar ki çok sıcak, dikkat edin. Bana bile mesaj geldi yani düşünün. Şu anda Lüksemburg'un en işlek caddelerinden bir tanesinin önündeyiz muhtemelen ki burada zaten şu kiliseyi görüyorsunuz. Kilisenin etrafında toplanır hep. Burada da tramvayı bekliyoruz. Gelsin bakalım. Yalnız şu çok ilgimi çekti. Burası çok temiz deniyordu fakat her yerde şu an sigara izmaritini görebiliyorsunuz yerlerde. Bak çöp de taşmış. Allah Allah. Dünyaya bir şeyler oldu. Aa merhaba kardeşim. Nasılsın? Sezer abi? Gel YouTube'dayız. İyi sen nasılsın? Merhaba. İyiyim, Sen burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum Instagram'dan gördüm. Valla. He dedim bu saatte geleceğini biliyordum. Hep aynı Adamsın trende ya. geliyorum. Adı ne kardeşim? Enes. Enes çok memnun oldum. Ne Rica yapıyorsun? ederim. Nasıl gidiyor? İyi idare ediyoruz biz de. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum hala. Doğma büyüme mi? Yok ben 2 senedir falan buradayım. Oo süper kardeşim. Nasıl hayat burada? Hızlı geçiyor biraz. Hızlı mı biraz geçiyor? fazla küçük bir yer bir de. Küçük bir yermiş baya. Bayağı Şu an küçük. indik. Şimdi mesela bu ücretsiz değil mi? Her şey ücretsiz. Her şey ücretsiz. İstediğin şeye binebiliyorsun. Oğlum uzay mekiği gibi bir de bu niye böyle? İşte sana yardım etmeye geldim. Yani Valla kardeşim benim ev 8 dakika uzaklıkta diyor yürüyerek. Ben sana yürüyerek o zaman şu yukarıdadır tramvaya Bak. inmeye gerek yok. Tramvaya binmeye gerek yok değil mi? Bak şimdi. Şurada ev. Tam burada. Binebiliyorsak oraya gidiyorsa binek. Otobüs daha iyi gider bence. Daha, oraya. bence yürüyelim o zaman. Gel hadi yürüyelim biz. Hadi yürüyelim Enes. Sen nereden geldin 2 yıl önce? 2 yıl önce ben Türkiye'ye Şırnak'tan. Şırnak'tan geldin. Aile de burada mı şu an? Ailemle beraber. Süper kardeşim. Aile de geldiyse çok iyi olmuş. Hayırlısı olsun senin adına. Evet Enes'le buluşmuş olduk. Sürpriz yaptın Enes bana. Hadi Zaten gidelim. daha önceden seninle bağlantıya geçmeye çalıştım da Instagram'dan. Sen Instagram- olduğu için bir türlü bakamıyorsun. Kardeşim benim mesaj kutuma atsam Biliyorum, görsen biliyorum. O valla yüzden- iyi yaptın ama iyi ki geldin Şey kardeşim. zaten Ayağına hep sağlık. aynı trenle okula gittiğim için Ha biliyorsun. zaten o trenin Brüksel'den geldiğini biliyordum. Bir saati de yazınca dedim tamam bu saatte geldik. Güzel. Şansıma da şeyi kaçırdım. Neyi? Otobüsü kaçırdım bir 10 dakika falan Aa. güneşte altında kaldım. Bugün de senin şansına güneşi Çok sıcak getirdim. kardeşim. Çok sıcak. 35 derece ya. Bu seneki şu anki en sıcak gün olabilir. O kadar ha. Burada bayağı göçmen var gördüğüm kadarıyla.
göçmenlerin çoğunluğu Portekizli oluyor. %25 falan Portekizli. Portekizli. Buraya çalışmaya geliyorlar anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Oranın- Hani buranın dünyanın ortalama nüfusu olarak en fazla ikinci ülkesi İsviçre'den sonra. Orası 7 bin, burası 5 bin öyle bir şey. Öyle mi? Zaten ismini unuttum ya. Deniz abi. Ha, Deniz geldi He, buraları o da daha önce tanıttı. buraya gelmişti, evet. Burada- Ve ilk geldiğin zamanlar. 2 yıl önce mi 3 yıl Evet. önce mi ne? Deniz'in videosunu izledim ben hatta bugün. Aynen. 660 bin nüfus var şu anda. Şurada benim dayımın, amcamın restoranı var. Orada çorba içmişler, hatırlıyorum. Ha, çorba içiyor, mercimek Evet. çorbası. Orası O gün mı? de çorba istiyordu şansım. Aynen öyle, denk getirmiş ya. Amcanın yeri mi orası? Aynen. Oo, iyiymiş. İşte bizim aile burada olduğu için biz de yavaş yavaş böyle buraya geldik. Böyle geldi. Şimdi Enes'le beraber eve girmek ömrümüzü aldı. Terin suyun içinde kaldım zaten. Burası ortak alan. Hatta bir tane Brezilyalı kadın vardı. Aynı evde yaşıyoruz dedi. Ben böyle bir şey olduğunu okumamıştım açıkçası. Burası banyo. Banyo diyor. Mutfak. Çamaşır makinesini kullanmak hayalimdi ama çalışmıyor diyor. Burası ortak alan. Şurada bir tane küçük bir tuvaleti var. Şurada bir duşla banyosu var. Burada bir tane duşla banyo yapmışlar. Böyle. Bizim de odamız şu C yazıyor. Bizi tanıyorlar herhalde. Deniz yazmışlar. Burası da odamız. Yani 110 euro ya da 120 euro mu artık neyse buraya para verdik. Kliması bile yok. İşte Lüksemburg'a gelmemeniz için bir sebep daha. Çok para harcadığınız bir yer. O yüzden hani buraya gelecekseniz günübirlik gelin. Trenle gelin. Mesela Belçika'dan ya da ne bileyim Almanya'dan, Fransa'dan. Sonra geçersiniz. İnanılmaz bir sizi tarih, inanılmaz bir mimari beklemiyor. Tabii ki de daha önceden kurulan bir topluluk var burada. Onların mimarisini göreceğiz. Daha önceki videolarda gördüm. Eski bu Fransız evlerine falan benziyor. Burada zaten Fransızca çok yaygın Enes. Hani 3 dilde hakim bunlar. Lüksemburgça, işte Fransızca, bir de Almanca var. Biz genelde Fransızca göreceğiz gibi duruyor. Ne yapalım? O zaman yavaştan hazırlanıp dışarı çıkarız ya. Biraz dinlenelim. Hadi bakalım. İlk durağımız Lüksemburg'da 1923 yılında yapılan altın kadın heykeli arkadaşlar. Gelle Fra demek. Lüksemburgçasıymış. Bana da kardeşim söyledi. Fransızcası da ayrıymış ama fark etmez bizim için. 1923 yılında 1. Savaş zamanında tabii ki de bu sembolü yapmalarının sebebi şu. 1. Dünya Savaşı'nda müttefik ordularına gönüllü olarak savaşta katılan insanların anıtına yapılıyor. Aslında bu bronzdan yapılıyor ama tabii ki de altın varankla da süsleniyor. Ellerinde çiçek tutmuş bir kadın da sembolü burada. Sembollemesinin sebebi de şu aslında kadınları. Heykel zafer kazanmış bir kadını simgeliyor. Elleriyle defne çelengi tutuyor hatta. Bronzdan yapılıyor, altın varankla kaplanıyor. Kadın figürü özgürlüğü, zaferi ve direnişi temsil ediyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda da bir trajik bir olayı var. 1940'ta Naziler buraya geldiğinde şehri aldıklarında bunu kaldırıyorlar kökünden. Yıllar sonra, 40 yıl sonra bunlar bağımsızlığını ilan ettikten sonra okulun bodrum katından çıkartıyorlar. 4 yıl sonra da tekrardan bu anıtı yerine koyuyorlar. Şimdi yaklaşık saatlerimiz 8'i gösteriyor. Biz bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Benim otelden çıktık. Yaklaşık bir 5 dakika yürüdük. Bu sembolün önüne geldik. Şimdi nereye gideceğiz? Nereye gidelim kardeşim? Nehire doğru gidelim. Şehir canlı arkadaşlar. İnsanlar var. Sokakta yürüyorlar vesaire. Sağ tarafta bir tane barımız var. Orası niyeyse tıklım tıklım dolu. Şu anda bir sürü insan var orada. Biz biraz şehri inceleyelim. Yani Lüksemburg farklı bir ülke. Küçük bir ülke. 660 bin nüfusun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Başkentiyle şehrin isminin aynı olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin kurulmasındaki en büyük ülkelerden bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Belçika'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya her yere bir sınırı var. O yüzden çok da değerli. Manzaraları, parkları çok güzel. İnsanlar burada geliyor para kazanmaya. Genelde zaten buraya gelen insanların çoğu göçmen insanlar. Dünyanın her yerinden insan alıyor. Hatta gelen insanlar burada ev kiralarından, pahalılığından dolayı gidiyorlar. Paralarını doğru yerde harcamak için Almanya, Belçika ve Fransa sınırlarında oturuyorlar. İşlerine buraya geliyorlar. Hatta Deniz'in videosunda söylediği gibi insanlar burada evde kalabilmek için çift oluyorlar. Daha fazla kiralarını karşılayabilmek için. Enteresan bir durum. Hani milli gelir seviyesi çok yüksek. Yıllık 130 bin dolardan bahsediyoruz ama herkes de bu rakamı kazanamıyor haliyle. Göçmenler geldiği için de onlar buranın iş gücünü sağlıyorlar. Zaten yolda gelirken gördüğünüz siyahi vatandaşlar fazlasıyla vardı. Kardeşim de dedi ki burada en fazla Portekizli var. Az önce ben Hintli falan da gördüm. Demek ki her ırktan birileri var burada, değil mi? Bak koşanlar falan var, spor yapıyorlar. Yollar pırıl pırıl, tertemiz. İlk geldiğimiz yolda ama bayağı bir sigara vardı, şaşırmıştım. 2 yıldır buradasın. Hiçbir problem yaşandı mı?
Hani gördün mü abi böyle böyle bunlar oldu. Başımıza Nasıl geldi yani? dediğin. Irkçılık Yani tarzı bir şey mi? yok ırkçılık değil ya. Hani burada suça bulaşanlar, işte polisin sürekli aktif olduğu. Yok ya. Böyle pek bir olay hiç denk gelmedim. Zaten polisler de hep yan gelip yatıyor falan. Öyle mi? Hiç çalışmıyorlar. Yani değil mi? hiç Gerek çalışmıyorlar. kalmıyordur bence de. Pek bir suç şeyi yok. Çünkü göçmen var yani ben ondan bahsettim. Aslında acaba dedim çok fazla gelip buraya problem çıkartıyorlar mı yoksa entegre olup hayatlarını devam ettiriyorlar anladığım Zaten kadarıyla. genelde buranın yerli halkı pek merkeze yakın bölgelerde yaşamadığı için Hı hı, genelde bu merkezde yaşayan insanların neredeyse tamamı yabancılar oluyor, böyle göçmenler oluyor. hı hı. Mesela bu kardeşlerimiz Mesela gibi. Bunlar turist. Aynen. Çok Ya. fazla Çin'den, Asya'dan turist geliyor. Geliyor mu? Aynen. Niye burayı görmeye geliyorlar acaba? Ne özelliği var? Yani şimdi baktığında Burada bir sürü Çok fazla ülke var. Çok fazla Çin nüfusu popülasyonu burada bulunmakta, bir de buradaki Çin halk bankaları falan fazla var. Hah, olay biraz da ona kaçıyor Biraz değil mi? ona kaçıyor aslında. Aslında yıllar önce vergi cenneti olarak adlandırılıyor burası. Çoğu büyük firma aslında Amazon'dan tutun PayPal'ından başka Skype mı vardı? Bir yerde daha vardı. Microsoft falan. Microsoft o hepsinin burada bir şubesi gibi yapılaşmaya gelmişler. Şirketleri burada kurmuşlar ki vergiden hani muaflaşma olayı. Dubai'de nasıl? Burada da aynı sistem varmış. Ama yıllar içerisinde her şeyin daha şeffaf olması için Avrupa Birliği demiş ki kardeşim sen gel buraya. Gel öyle vergiler falan ne yapıyorsun deyip dengelemişler durumları biraz da. Aslında bu ülkenin çoğu gelir kaynağının %25'i hatta şeyden geliyormuş direkt faizden. Yani bankacılıktan gelmesinden dolayı da insanlar buraya yatırım yapıyorlar. Paraları güvende oldukları için. Aynen Şimdi öyle. arkamızda gün batımı olacak ama geride kalıyor. Burada izleyemiyorsunuz galiba değil mi gün batımını çok? Pek fazla öyle bir şey olmuyor. Yok değil mi? Daha çok kenar köylerde falan oluyor. Burada bisiklet yasak değil mi ya? Kenar şehirlerde falan oluyor. İşte Aşağısı alt tarafta çok güzel. insanlar spor yapıyor. Burada spor yapan insanlar çok fazla var. Şu anda neredeyiz? Merkezdeyiz. İlk kez dilenen birini gördük burada. Yani ne kadar dünyanın en zengin ülkesi de desen dilencisi ve çok fazla evsiz de mevcutmuş. Hey guys, do you speak English? Yes, but we have a meeting. Sorry. I have quick question. What Yeah, makes yeah. you happy? Running and friends. Her. Her. Oh, so romantic guy. Huh? Where are you from? Friends. Did you like Luxembourg? Yeah. Really nice. You live here? Yeah. Ah, cool. What about you? Where do you live? Friends. Lille. Which is better, Lille or here? Oh, here. Here. Yeah, So yeah. you move here, brother. Yeah, in October. Good luck, guys. Thanks. Nice to meet you. Thank Have a you. good day. Bye, guys. Bye bye. Şimdi geldik Snack Ankara'nın önüne. Bir anda Ankara'ya geldik. Nasıl oldu bu ya? Şimdi merkeze geldiğimize göre müzikler canlanmaya başladı. İnsanlar artmaya başladı. Özellikle Avrupa'da, Belçika'da, Fransa'da, Almanya'da insanlarla konuşabilmek çok zor. Ama biz zamanında bunları çok rahat kırdık. Yine kıracağımızı biliyorum. Şu anda restoranların, barların önünden geçiyoruz. Şurada bir müzik sesi geliyor. Hah, meydana çıktık. Sol tarafta bir canlı müzik var. Oraya bir gidelim. Güzel memleket ama. Yani tarihi de korumuşlar. Aynı zamanda tertemiz de yapmışlar. Beğendim. Şurası muhtemelen ya devlet resmi binası ya da şey olsa gerek. Devlet bina, okey. Meydan var. Hemen sağımızda olmazsa olmaz McDonald's, solunda Burger King. Direkt meydanı satın alıyorlar. Bir tane daha marka var. Starbucks, o da öyle. Her yerdeler dünyanın. Burası Place d'Armes diye geçiyor arkadaşlar. Evet, canlı müzik de orada. Opera gibimsi. İnsanlar burada alkışlıyor. Orta bomboş. Ortaya geçmeyelim. Çok dikkat çektik. Çok dikkat çektik. Biz de yandan yürüyelim. Burada yine evsiz bir abimiz var. Yine burada evsiz bir abimiz daha var. Hey guys. Bayağı evsiz varmış meydanda kardeşim. Bak burada canlı müzik yapıyorlar. Burada da barlar, restoranlar var yine. Sanki böyle üst kesim buradaymış gibi hissettim. İşten çıkanlar böyle arkadaşlarıyla gelip bir kahve içiyorlar, bir şeyler alkol içiyorlar. İşte öyle. Aynen. Yollar çok güzel ama tertemiz. Çok beğendim yani. Mimarleşme de güzel. Hiç bozmamışlar yine. Köylerde bile izin vermiyorlar. Vermiyorlar Belli bir mı? renk paleti kullanman gerekiyor, belli bir style. Abi en güzeli o zaten. Bozulma. Bir kere bozuldu mu işte bizdeki gibi. Her yer bozuluyor. Moderne kaçıyorlar. Biraz daha böyle köşeler sivri olan böyle ama gri'li böyle daha böyle modern hava katması için böyle gri'nin ve beyazın böyle değişik siyahın tonlarını kullanıyorlar. Böyle modern gözüksün diye.
İşte Lüksemburg yapan yer aslında burası. Herkesin videolarda gösterdiği eski mimarilerin olduğu, Fransız mimarilerin, gotik yapıların olduğu bir yer. Hatta burada surlar falan da var böyle. Şuradan bakın gördüğünüz üzere tren geçiyor bizim bindiğimiz gibi. Aşağıda görmüş olduğunuz şehir şu anda UNESCO Miraslar Listesi'nde yer alıyor arkadaşlar 1994'ten beri. Yani buraya herhangi bir çivi bile çakılamaz. Hiçbir şey değiştirilemez. 963'te kuruluyor Lüksemburg ülkesi. Hatta burada Schengen diye bir şehirleri de var bunların. Bu bizim başımıza bela olan Schengen vizesi var ya. Oradan çıkıyor hatta. O şehirden çıkıyor. İnanılmaz güzel bir mimariye sahip. Doğallık, yeşillik anlamında çok güzel Lüksemburg. Zaten halkın çoğu da buraya çalışıp para yiyip nehire iniyor yazın. Başka da bir şey yaptıkları yok çok fazla. Hey girls, are you tourist here? Yeah. Did you like Luxembourg? Yeah, Out of 10. very much. It's so pretty. Out of 10. Yeah. 8. 8.5. Why did you broke 2 points? 1.5. We are from the Netherlands and it's uphill and downhill and we're not used to that. It's kind of similar, but No, it's not. not similar. Some of them, yeah. No, this is Now the buildings flag totally. is similar, but it's Yeah, flags. Yeah, just greener. the life is a bit slow, Yeah. not like Amsterdam. Where do you live in Holland? In Leiden. I never been there. Luxembourg city is, I think, per square meter more than twice as big as our city. I really like it. This is my first time. I'm not gonna come again here. You? Why not? Why I need to come here? You like it? There are lots of beautiful more places, you know. That's true. I was in Bruges yesterday. Oh, that's Also nice. morning. It was very cool actually. I really like it. Did you try the Belgian chocolate? Yeah, maybe Did you went 5 on a times. boat? Yeah. Good. I tried waffle. Also, I drink beer. Exactly, I was Yeah, going to say, did what you you- drink the Brugse yeah. Zult beer? Yeah, I Very got good, it. very good. What about you? What's your plan? What you leaving gonna our do? Austria. Leaving to, we're going to close to Innsbruck. Innsbruck. Yeah. You been in Hallstatt in Austria? I've never been in Austria. You should go there. You will love it. Yeah. Oh, Hallstatt. Hallstatt, yeah. Oh, yeah, I've been there. Yeah, been there, yeah. It's very nice. It's a village. Every day, like 10,000 people come there to see. What's your name, by the way? Ida. Ida, Cesar. Nice to meet Nice you. to meet you. Hester. Nice to meet you, Hester. Yeah. I'm a YouTuber from Turkey. We make videos about the countries, getting some opinion to recommend something for the people. Thank you so much. You join us. Have a lovely day. Let me know where we can find it. I can show you if you have one. Where are you going next? 3 of July, it's going to be Malta. Oh, Malta. it's still on my list. You've been there. I've been there. You've been there? Yeah. I was living there 4 years. Oh. Yeah. Nice. We're gonna Thank check you. it out. Thank you. Enjoy. See you. You too. You too. Bye bye. Bye bye. Bak Hollanda'dan gelen de 8-8,5 veriyor. Çünkü ben Hollanda'ya benzetmemin sebebi şu oldu aslında. Onlar beni tam anlayamadı ya ben anlatamadım biraz da kendimi. Yine Hollanda'daki gibi o sakinlik, dinginlik var. Doğaya yayılmış bir topluluk var. Ve aynı zamanda fazla göç alan bir yer de var. Çünkü Hollanda'da dünyanın bambaşka yerlerinden insanlar gelip Amsterdam'da yaşama hayali kuran insanlar var. Lüksemburg'da biraz daha olay para şeklinde ilerlediği için yapamadık. Orada yapamadık ama sonradan anlaştık. Hollandalılar bence dünyadaki en güzel kadınlar listesinde ilk 5'te arkadaşlar. Bu arkadaşlar da hani güzellerdi ama çok daha güzelleri var. Hani baktığında Hollandalı çocuklar da çok yakışıklıdır. Böyle 1.80'den hep fazladırlar. 2 metreye yakındırlar. Kadınlar da öyle çok güzeldirler. Hollanda güzel yer ya. Hollanda'da bir keyif yapmak lazım. Bayağıdır hani yıllar evvel gittim. 2022 idi galiba. 4 sene geçti neredeyse. 3 sene geçti. Yok lan ne 2022'si? 2021'de ben Malta'dan ayrıldım 2022'de zaten. 2021'de gittim doğru. Hatta ne 2021'i? 2020'de ya da 19'da gittim. 5 yıl 6 yıl oldu. Amsterdam'da sadece bir gün kaldım. Keyifli bir yerdi ama tam böyle o şeyini hissedemedim. Şimdi aşağıda çok güzel bir kafe var. Döneceğiz mi oraya? Tamam. The Good The Weather diye bir yer var. Bira bahçesi. İnanılmaz güzel ya. Çok beğendim burası. Direkt manzarayı görüyorlar. Yani baksanıza. Zaten dolu. İnsanlar burada sırada bekliyor ama beklenir yani. Çünkü oturduğum masayla etraf çok güzel. Fiyatlar nasıl acaba ya? Fiyatları görebiliyoruz mu şurada? Yok göremedik. Genelde Avrupa'da fiyatları hep böyle kapının önüne koyarlar ki insanlar bir şeyleri görsünler. Ona göre içeri girsinler şeklinde ama buraya koymamışlar. Neyse biz aşağıya doğru devam edelim. Belki yarın ya da başka gün geliriz buraya tekrar. Şimdi aşağıya doğru uzunca bir yol yürüyeceğiz çünkü. Kardeşim cennette yaşıyorsunuz ha. Sen ne düşünüyorsun? 2 yıldır burada. Aynı şeyi düşünüyordum gelmeden önce ama gelince bir insan Beklen o zorluğu, o beklentiyi almayınca böyle bir şey oluyor ya. düşüyorsun değil mi? Aynen. Niye biliyor Mental musun? olarak bir düşüyor. Kardeşim şu anda En büyük problem zaten dil. değil sıfırsın. Kültür.
Aynen. Hiçbir şeyin içinde olmadığın, çevrende hiç kimsenin olmadığı, sadece ailenin olduğu ve seni bağlayan hiçbir şeyin olmadığı bir topluluğa geliyorsun. Burada savaşman gerekiyor. Yıllar önce Malta'ya gittiğimde benim de aynıydı mesela. Hiç kimsem yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Hiç kimse beni tanımıyordu. Ben kimseyi tanımıyordum. Toplum bana adapte değildi. Ben topluma adapte değildim. Ama benim topluma adapte olmam gerekiyordu. Senin şu anda yapman gerektiği gibi. Hatta videoyu izleyen genç arkadaşlarımız varsa yurt dışına çıkmak isteyenler, bu konu gerçekten önemli onlar için de. Çünkü gittiğiniz topluma adapte olamazsanız günün sonunda buradan bıkarsınız. Dersiniz ki ulan benim ülkem cennet, ben geri döneyim dersin. Orada da beklediğini bulamazsın. Bu sefer buraya geri dönmek istersin falan. Değişik bir olay. Hani bunu değerlendirirken lütfen tüm gücünüzle, sana da söylüyorum bunu, çok önemli. Hani her şeyini vererek o dili öğren. Buranın toplumuna adapte et kendini. İnsanlarla sohbet et. Konuş, anlat. Bilmediğini sor. Hiç çekinme yani. Böyle şey olmasın içinde. Ulan acaba olmayacak mı? Oluyor abi. Oluyor. Hani ne insanlar var. Düşün ki zamanında dedeler, babalar işçi olarak gidiyorlar Almanya'da falan. O zaman cep telefonu yok, dil yok, para desen az. İnsanlar bilinmeze gidiyorlar. Otobüste düşünsen 20-30 saat yol yapıyorlar. Türkiye'den Almanya'ya kamyonla gidiyorlar falan. Ne kadar zorlukları aşıp başarabilmiş çoğu ve burada hayatlar kurmuşlar. Sizin şu anda her şeyiniz var. Cep telefonunuz var, internetiniz var. Online tanışma programları bile var oğlum. Yani ben Malta'ya gittiğimde İngilizceyi nasıl öğrendim? Uygulamalardan hep biriyle görüşüyordum ya da bir yerde tanışıyordum. Hani dışarı çıkıyorduk, birer bira içiyorduk. O anlatıyordu, ben dinliyordum. O anlatıyordu, ben dinliyordum. Ben bazen konuşamıyordum. O anlatmaya devam ediyordu. En son anlamadığım dönemde de diyordum hadi gel dans edelim. Orada da olayı bitiriyorduk, dans ediyorduk. Günün sonunda İngilizceyi bu şekilde geliştirmiştim. Bazen soruyorsunuz işte nasıl öğrendim falan filan. Ben şu anda Way Out firması var işte, sahip oldum. Onunla Malta'ya dil eğitimine gittim 3 aylık. Ama öncesinde de Türkiye'de de alarm sistemi satıyordum o dönemde. Paramı kazanıp Türkiye'de dil kursuna gidiyordum bir şeyleri öğrenebilmek için. Yani para kazandın mı doğru yere yatırım yapman lazım ki geleceği satın alabilesin. Bazen hep anı satın almak istiyoruz. Anda kalıp işte anın zevkini üretmek istiyoruz. Evet, ben de söylüyorum hep anda kalın ama bazen de geleceği satın alman lazım kazandığınla. Sadece cebine koyarak olmuyor bir şey. Tüketmen lazım, onu doğru harcaman lazım vesaire vesaire. Sana hayatında başarılar kardeşim. Bu videoyu izleyenlere de başarılar. Yıllar sonra inşallah ben Lüksemburg'a geldiğimde sen burada gerçekten güzel bir konuma sahip olmuş olursun. Bu para anlamında değil sadece. Dost çevren gelişmiştir, yurt dışından arkadaşların olmuştur. Buraya geldiğimde abi hemen şuraya gidiyoruz diyebilecek kıvamdasındır. Takır takır her şeyi çözmüşsündür. Bence yaparsın ya. Hissediyorum ben senden onu. Ya da ben senin yanına gelirim. Gel kardeşim gel buyur. Neredeyse seni bulurum. Gel kardeşim buyur gel. Ben şimdi tek çıktım yollara. Bazen soruyorsunuz arkadaşlar. İşte deniz nerede vesaire. Bu yolculuk benim için çok önemli. Ben eskisi gibi tek yola çıktım. Biraz daha farklı bir mentalitede. Şu anda videolar çekiyoruz ama ilerleyen günlerde bambaşka hayatların içine de gireceğiz. Avustralya vizem onaylandı. Kanada vizem onaylandı. Bugün geldi haberleri. Bakalım. Buradan vize keyfine de teşekkür ederim. Tüm vize işlemlerimi onlar yapıyorlar. Altta açıklamada bırakırım. Zeki abi çok sevdiğim abim. Yıllarca beraber de çalıştık. Malta'da öğrencilerimizi yolladı falan. Onların sayfasından Schengen vizesinden tutun, İngiltere yaşam vizeleri falan ıvır zıvır bir sürü vize var. Hepsine ulaşabilirsiniz. Şimdi aşağıya doğru geldik. Nefes nefese kaldım. Biraz dinlenelim. Oh, yoruldum, çok konuştum. Lüksemburg Avrupa için her zaman Cebeli Tarık görevi görmüştür. Çünkü inanılmaz surlara hakimdi. İnanılmaz kalelere hakimdi. Gördüğünüz şu delikler mesela insanların kullanmış oldukları sığınaklar, aynı zamanda topları falan da burada kullanılmışlar. Yani tam bir görev yeri gibi düşünebilirsiniz. Her şeyin ortasında kalan, aynı zamanda Avrupa'ya gelen saldırılarda sağlam surlarından dolayı da burası bir tampon bölge. Mehmet Topal gibi düşünebilirsiniz. Tüm topları kesmiş. Böyle bir yerdeyiz. Görüyorsunuz kayalıkları. İçerilerine delmişler. Yani Lüksemburg'a gelin der miyim diye sorarsanız, eğer yolunuz düşüyorsa Belçika, işte Fransa taraflarına, Almanya, sınırdaysanız eğer arabayla gelin, yarım gün görün burayı, yeter. Çok fazla da zaman ayıracağınız bir yer değil aslında. Ha eyvallah, güzel yerleri var, doğaları var vesaire ama Avrupa'da her yerde var ya. O yüzden inanılmaz bir şey yok buranın. Avrupa'nın da en küçük şehirlerinden bir tanesi zaten. Hani saydığında Vatikan, Monaco, burası San Marino, Andorra en küçükler. Şimdi dostlar, o az önce gördüğümüz güzel Fransız mimarilerin içine girdik. İçine girer girmez de çok güzel barlar, publar var gene. Şurada Scott Pub var. Scott Pub var. Şurada nehir kenarında oturup yine bir şeyler içebiliyorsun. Sol tarafta çok güzel çiçekli binalar falan var. Çok güzelmiş burası ya. İsterseniz burada da kalabilirsiniz. Burada da oteller, pansiyonlar var. Hani illa şehir içinde kalacağım demezseniz eğer mantıklı olabilir. Hani indikçe insan görebiliyoruz. Çok acayip ya. Bak solda da yine bir sürü bar falan var. Çok estetik
değişik ama ya. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bak Lüksemburg'a geldiğinizde kondisyonlu gelin. Bittik. Yukarı çıkıyoruz şimdi buradan. Aşağı indik. Demin yeri gösterdik ya size. Yukarı çıkıyoruz. Yine burada sağlı sollu renkli binalarla beraber yürüyorsunuz ama hakikaten çok zor. Çok yoruldum. Şişmanladım zaten. Bayağı bitmiş haldeyim şu anda. Kardiyo evet. Kardiyo yaptık. Keşke yapmasaydık. Bittim. Az kaldı ama yukarı çıkıyoruz. Sonra bir parka gideceğiz belki. Havada kararmak üzere çünkü. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Ya da yarın devam edeceğiz. Dostlar dedik ki o bahçede oturmazsak kendimize ayıp ederiz. Çünkü çok güzeldi burası. Bir tane bunların lokal birasından söyledim ben. 50'lik Simon diye geçiyor. Bunların Lüksemburg'un kendi birası. Susamıştım, çok iyi geldi. Güzel ha. Belçika'dakinden daha iyi. Bayağı iyi. İşte alkolsüz olunca öyle oluyor. Alkollü içeceksin kardeşim. Enes alkolsüz içiyormuş dedim. Oğlum o zaman hiç içme oğlum dedim ya. İçiyorsanız içmeyin. Dene. Nasıl tadı? Acı mı? Ama bira zaten güzel bir şey değil ki. Hani birayı böyle soğuk buldun mu yapıştıracaksın, içeceksin bir tane. 3 tane, maksimum 3 tane 33 içebilirim ya. 4. bile böyle zorla içerim. Çok zor içmez. Ama manzaramıza baksanıza. Şu güzelliğe bak ya. Akşam afiyet olsun kardeşim. Allah Allah, İngilizce desen o da var. Bahçemizde böyle çok güzel bahçe. Günaydın dostlar. Lüksemburg'da ikinci günümüzden hepinize sevgiler. Şu anda bir kahvaltı için Bloom'u diye bir yere gidiyorum. Hem buradaki kahvaltıların fiyatlarını, kahvelerin fiyatlarını görmüş olalım. Hem de biraz şehrin içinde yürüyelim istedim. Aslında hava çok sıcak, 32-33 derece ama şu an inanılmaz terletmiyor beni. Keyifli şekilde yürüyebiliyorum. Her yerden otobüs, tramvay ve bisiklet yolu geçiyor. Yani yürüme yolunun yanında bisiklet yolu var. Onun hemen önünde tramvay ya da otobüs geçiyor. Çok acayip. Sanki böyle hani arabalar falan da gelecekten geliyormuş gibi de gözüküyor. Bilmiyorum. İşsizliğin %5 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz aslında baktığınızda. Gerçekten toplum aktif olarak çalışıyor burada. Sürekli insan geçişlerini de görebiliyorsunuz. Güzel ya, ben beğendim aslında Lüksemburg'u. Gelip burada böyle sakin bir hayat yaşayabilirsin. Eğer Avrupa kartın varsa ya da paran varsa. Para en önemlisi. Çünkü burada gerçekten fiyatlar yüksek. Küçücük bir odada kalıyorum, düşünün. Yani 2-3'e bölmüşler odayı. Bana 120 dolara veriyor, 120 euroya veriyor. Ciddi rakamlar. Avrupa'nın çoğu yerinde 120 euroya kendine ait odada kalırsın, evde kalırsın. Otellere baktım zaten. Of! Dudak uçuklatıyor yani, o derece. Bu arada sizler de bizler gibi gezmek istiyorsanız Beni de Gezdirin platformunu kurduk. Kimseye ihtiyaç olmadan bizim kendi deneyimlerimizi sunduğumuz, Deniz'le benim yaptığım hem videolu hem de yazılı şekilde aynı zamanda YouTube videolarımızın da bir arada bulunduğu 15 tane soru sorduğumuz birbirimize. İşte bununla beraber nerede yenir, ne yapılır, ne edilir gibi soruların hepsinin detaylarını Beni de Gezdirin'de kart olarak sizlere hazırladık. Ülke, şehir. Aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir ülkeyi A'dan Z'ye öğrenmek, ekonomik olarak daha tasarruf etmek, zaman tasarrufu yapabilmek istiyorsanız ve nokta atış yerlere gitmek istiyorsanız Beni de Gezdirin'le artık dünyayı gezmek çok kolay dostlar. O yüzden indirin. Hem uygulama olarak indirin isterseniz hem de web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Öpüyor. Turumuza devam ediyor. Benim ilk geldiğim yer gar burası. Şuradan tramvaylar vesaire kalkıyor. Hatta ben yarın havaalanına geçeceğim. Havaalanına otobüste kalkıyor. Tramvay da gidiyor. Ama otobüste 20-25 dakika sürüyor. Tramvayla biraz daha uzun sürüyor dedi dün Enes. Taksi parasına baktım. 35-40 euro civarı gösteriyor. Hiç gerek yok. Zaten ulaşım bedava. Sabah erken saatte kalkın. Havaalanınıza otobüsle ya da tramvayla gidin. Ulaşım çok kolay çünkü. Dünyada 46 tane ülkeyi gezmiş birisi olarak şunu net söyleyebilirim. Lüksemburg'da gördüğüm ırk ayrımı kadar hiçbir yerde görmedim. Dünyadan herkes gelmiş buraya. Yani bir bakıyorsun solda Asyalı, bir bakıyorsun sağda Hintli, bir bakıyorsun Türk, bir bakıyorsun oradan Japon. Ya bu kadar karmaşık bir ırk görmedim ben hayatım boyunca. Hepsi buraya çalışmaya, para yapmaya geliyor. İşte dünyanın en zengin ülkesi olunca da çalışmak için dünyadan herkes buraya akın geliyor. Bak mesela Jamaikalı arkadaşlarımız da burada. Buraya geldim galiba ben. Geldiğim yer burası. Hep inşaat falan da var. Taksiler hep elektrikli böyle. Kia'nın, Tesla'nın bir sürü taksisini gördüm. Toplum iyi durumda. Bloom diye bir yere geldim arkadaşlar. Şu dış cephesi çok güzelmiş. Burada ben kahvaltı ve kahve içmek istiyorum. Aynı zamanda bilgisayarımı açmak istiyorum. Arkadaşlar ev arkadaşımdı kendisi. Burada karşılaştık. We just met here again. You are from Brazil. I'm from Brazil. I'm living in South Brazil. It's an amazing place.
really, really best, I'm sure. Because Florianopolis was my favorite one in Brazil. I really like it. You been there? Yes, Many it's times, 1 hour by car. Okay. You are living in heaven. So what do you eat? Oh, toast, butter, Toast. jam, Is hot it chocolate. delicious here? Yeah, it's okay. It's okay, but no air condition. No. I don't want to say bullshit, but it's bullshit. Yes, always. Arkadaşlar ben diyeyim size 35 derece, siz diyeyim bana 34 derece. Bir tane klima olmaz mı? Evde de klima yok. Evde de sıcağın içinde yandık. O yan odada kalıyordu. Ben yan odada kalıyordum. Ben buraya gelince onu gördüm. Yani o da buradan ayrılıyor bu ülkeden. Çok iyi denk geldik ya. Enteresan. Allah, dünya küçük diyorsun. Harbiden küçük. Ya da Lüksemburg çok küçük. Daha mantıklı. Bir ara düşündüm, ulan dedim oturayım yiyeyim diye de olmadı. Ya bence bu ülkede ilk kez bu kadar sıcaklar oluyor ya. Bu kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Benim de şansıma bak. Çünkü hiçbir yerde klima olmaması bunu işaret ediyor. Demek ki burası o kadar sıcak olmuyor normalde. Böyle biz yakalandık. Şimdi başka yere gidiyorum. 7 dakika uzaklıkta. Senin suyun içinde kaldım. Teşekkürler Lüksemburg. Çok zenginsiniz ama klimanız bile yok. Panama diye bir yere geldim şimdi. Burada oturacağım. İnşallah içerisi boştur çünkü dışarısı tıklım tıklım. Oğlum bunlar sıcakta nasıl yaşıyor? Ben derin suyun içinde kaldım, anlamadım ya. Gerçi bu adamlar 12 ayda bir ay güneş gördüler mi mutlu olur. Oh, içerisi buz gibi. İçerisi böyle buz gibi. Dolu her yer. Herhalde ülkenin tek klimalı yeri olduğu için böyle. Enteresan. Orayı da terk ettim. Niye derseniz çünkü çok dolu. Ben orada yemek sipariş etsem bayağı uzun bir süre gelmeyecek. Ben bir de bilgisayarıma çalışmak istiyorum. O yüzden de oturmak istiyorum. Bu adamlar hep böyle telaş içindeydi orada. Rahat edemeyeceğimi hissettim. Şimdi karşıda şöyle Cafe Fellow diye bir yer var. Baget ekmekler falan yapıyorlarmış. Bageller falan. Bir orayı deneyeceğim şansımı. İçeride klima varsa sorun yok benim için. Tam merkeze geldik zaten. Yeri çok güzelmiş. Tarihi bir binanın altı katında. Cafe Fellows. Herhalde bunlar da büyük kahve markalarından bir tanesi olabilir. Aa, içeride bageller var. Gayet güzel duruyor. Klima da var. Ben şuraya otururum. Biraz daha şey gibiymiş burası. Fiyatlar da ucuzmuş ya. Tamam ya, ben yerimi buldum. Bak mesela şöyle somonlu, falafelli, avokadolu. Şu avokadolu 8.80. Bagel bak şu şekilde. Hi brother. Farklı seçenekler de var. Paniller de var. Güzel. Sevdim ben burayı. Buradan kahvemizi vereceğiz. Oradan vereceğiz. Geçmiş olsun. Sonunda aranan kanı bulduk. Aldım şimdi. Bir tane somon bagel. Bir tane kahve. Buzlu, yulaf sütlü. Bir tane de su. Su abi çok pahalı. Su 3.30 yazıyorlar. Yani şunların ikisi 14-15 tutuyordu. Bunu 18 tuttu. Haberiniz olsun. Yani geldiğinizde suya para verebilirsiniz. Çocuk aslında bana bardakta da su verdi. Bedava dedi kardeşim. Dedim aldık, almış bulunduk dedim. Çocuk da anladı benim Türk olduğum. Selamünaleyküm falan diye. Tadına bakalım. Güzel. Vallahi güzel. Bu 8,5 euro. Yani dışarıda bir yerde yemeğe kalksanız başka bir firmada 12-13'ten aşağı ödemezsiniz. Haberiniz olsun. Lüksemburg'da 8,5'a bunu yemek iyi bir şey. Lezzetli de bayağı. Ben biraz burada çalışacağım arkadaşlar. Daha sonrasında parka falan götüreceğim sizleri, gezdireceğim. Zaten sonra da günü kapatacağız. Lüksemburg bu kadar sürmüş olacak. Ama çok güzel bilgiler vereceğim. O yüzden park videolarını bekleyin. Hadi gideceğiz birazdan. Önce yiyeyim, çalışayım sonra. Yola çıktık dostlar. Tabii yola çıkmışken de parka gidiyorum haliyle. Karnımı da doyurmam gerekiyor. O yüzden Egemen'in bana önermiş olduğu Charles Sandviç'e geldim. Hemen yanında da İstanbul Kebap var. Charles Sandviç'te demişti ki Egemen bir alana bir tane bedava var. Fakat öyle bir şey yokmuş. Bitmiş ya da bilmiyorum. Ben alıyorum bir tane. The Veggie Mushroom mu öyle bir şey diye. Onun da fiyatı 11 bilmem ne euro tuttu. Bir tane de bedava vermiyorlar. Üstüne mantarlı şeye 11 euro vermiş olduk. Ki burada artık normal hale gelmiş bu durum. Hani her şey bu şekilde ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Alalım sandviçi. Parka gidiyoruz. Hinnevisk Parkı gibi bir şey söyleniyor. Adını tam söyleyemiyorum. Bırakırım konumunu buraya. Oradan sizler de gidebilirsiniz. Tabii daha gitmedik. Görelim. Öyle tavsiye edeceğiz. İçerisinin ortamı böyle. Ulan yine klima yok galiba ya. Vallahi fan dönüyor sadece. İnanılmaz bu insanlar ya. Dışarıda bir sıcak var. Sabahtan beri abarttığım. Yürüyemiyorum ya. O derece. Vücut sürekli su kaybediyor. En ucuz su Nestle. Diğerleri 2 euro. 50'lik su 2 euro burada. Kolayla bir tane su aldım. 3.50 mi 3.70 mi ne tuttu. Pahalı memleket. Belçika'da da su 2 euroydu benzinlikte. İlginç. Normalde Avrupa ülkelerinde mesela Malta'da bizim normal bir alışveriş merkezine gitsen 39-40 sente kadar düşürebiliyorsun suyun fiyatını ama burada bir tek daha pahalı işler. Dün uğramış olduğum şehir meydanından geçiyorum şu anda. Sağlı sollu restoranlar var. Buralara gelip de oturabilirsiniz. Keyifli duruyor baya. Şimdi biz şu yoldan dümdüz devam edeceğiz. Parka doğru ilerliyoruz. Bu arada hava kapattı.
Ya şöyle kapattı. Bulutlar biraz koyu renkte. Yağmur yağsa ne güzel olur aslında. Şehir meydanlarında inanılmaz evsiz var. Her bankta bir tane görme şansınız oluyor ya da köşede. Genelde bayağı kirli oluyor insanlar. Kötü halde oluyorlar yani öyle. Bazı evsizler var, tercih ederek yaşayanlar var bunu. Özellikle Almanya'da, Amerika'da bunu fazla yapanlar var ama buradakiler bayağı kötü halde. Evet, an itibariyle Kinnex Swiss Park'a geldik arkadaşlar. Burada yürüyeceğiz. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Biraz sohbet edeceğiz sizle. Çok güzel bir yere geldim. Fırtına başladı. Oğlum bizdeki bu şans nereden geliyor ben anlamadım ya. Tsunami gelecek birazdan. Baksanıza. Ağaçlar uçuşuyor ama çok güzelmiş. Çok keyifliymiş ha. Bayağı da insan var. Festival falan kuruluyor. Bir şeyler kuruyorlar. Bayağı güzel. Ben de kendimi şurada bir yere atarım. Burada bayağı gençler var ya. Nasıl esti? Bir sürü ot geldi. Yalnız fena esiyor arkadaşlar. Her an başımıza bir şey gelebilir burada. İnanılmaz şu anda. Bak şapkam uçacak yani o derece. Oha! Çok fena şu anda. Amerika'da Central Park gibi burası. Central Park. İngilizcemizi düzeltelim. Bazen yorumlara yazıyoruz. Öyle İngilizce mi konuşulur? Arkadaşlar anlaşabiliyoruz işte ya. Ya I am demişim. Ha he is, she is. Doğrularını söylüyorum bu arada. Ha she was demişim. Ha she were demişim. Önemli olan günün sonunda anlaşabilmek ya. Anlaşabildikten sonra of bu ne beyaz bir şey. Otlar geliyor çok kötü. Ben şuraya doğru atayım kendimi. Çok kötü bir şeyler geliyor. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama kar yağıyormuş gibi. Ulan inşallah polen değildir bunlar. Kızlar sermişler burada sofrayı. Bir şeyler yiyorlar. Oh mis. Biz de şuraya oturalım bari. Bak sabahtan beri evdeydim çıkmadım. Dedim ki ulan çok sıcak biraz serinlesin hava. Onda da fırtına çıktı ya. Oturamadım. Şuraya oturacağım ben şimdi ya. Burada oturacağım. Ortamımız şahane abi. Sandviçimizi aldık. Şöyle ben pesketaryen oldum. Et yemiyorum. Çünkü dediğim gibi yediğimiz etlerin hepsi vesaire antibiyotikli. Tavuklar çok hızlı şekilde büyüyüp tabaklarımıza geliyor. Bunlar hep stres hormonu sergiliyorlar öleceklerini anladıklarını. Kanlara karışan bu stres hormonu da tabağımıza geldiğinde bizlere de yapıyor. Bak bugün Türkiye'de niye bu kadar herkes sinirli falan. Şimdi diyeceksiniz ulan ekonomide et mi? Herkes tavuk tüketiyor şu anda. Herkes et tüketiyor. Bakmayın yani her yemeğin içinde et ve tavuk var Türkiye'de. Ne kadar gariban da olsan yine köşedeki tavuk dürümden yiyorsun yani bir şekilde. Öyle. Keşke şunu da içmeseydim ama canım istedi. Çok fazla içtiğim bir şey değil ama bakalım tadına. Bayağı güzel. Ben beğendim. Nazar değdi. Vallahi nazar değdi. Etsiz yemek de bir garip hissettiriyor. 25. günü falan oldu. Çok etçil bir insandım. Bayağı etçil bir insandım. O yüzden garip geliyor bana. Mantar da et gibi zaten. Şimdi arkadaşlar, bu yolculuk çok başka yerlere evrilecek yakında. Yani izlediğiniz YouTuber'lardan Mert kardeşim var. Mert Öztürk televizyonda çıktı. Çok başarılı. İnşallah daha da başarılı olur. Bizler için de büyük bir şans. Çünkü YouTube'dan böyle birinin çıkması hem de sevdiğimiz bir insanın gelecekte bizler için de umut verici. Onun çok başarılı olması demek yarın bir gün bizlere de belki güzel tekliflerin gelmesine sebep olacak. Çünkü yoktan var etti Mert. Ben onun en eski videolarından falan bilirim. Bir de aynı memleketliyiz, İzmirliyiz Mert'le. Daha önce de konuşurduk falan. Çok uğraştığı günleri de biliyorum. Günde bir video attığı dönemler Yeni Zelanda'da 20-30 videodan aşağı paylaşmıyordu falan. Helal olsun. Daha ileri de olsun inşallah. Bizim sektörde olanlardan, gezilerden işte YouTube'da şimdi Selahattin başladı Gez Baltacı. Onu da takip edin. Deniz zaten bir hayalin peşinde biliyorsunuz. Çağatay var. Uzun yıllardır Instagram'daydı. YouTube'a da bir şeyler üretiyor. Mert Aktaş var. Değişik yollarda var. Arda Pazır var. Uğur Kola var. Daha çok var. Say bitmez yani. Fatih abi var. Fatih Kobaran. Hayta kardeşim var. Hayta yollarda İbrahim. Unuttum varsa ismini söylesin. Güneşin peşinde var kadınlardan. Emre Durmuş en eskilerden. Yani bizler gerçekten bu sektörleri yaparken ben şunu anladım gezi sektöründe özellikle. En fazla para harcayıp en az kazanan kişiler oluyoruz. Şimdi paradan kastım şu. YouTube gelirleri zaten inanılmaz yüksek seviyelerde değil. Çok izlenmeniz lazım. Bunun dışında işte gelirler olması gerekiyor. Reklam gelirleri. İnanılmaz reklam gelirleri yok. Ben hep kendi başıma geldim buralara. The Sezar'ı kurduk. Veyout firması ile eğitim danışmanlık firması olarak hizmet verdim. Aynı zamanda Beni de Gezdir'ini kurduk. Yani bir şekilde kendi ekmeğimi kazandım. Herkes de şu anda kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyor. O yüzden bizler gezi kanalları olarak sizlerden destek talep etmemizin en büyük sebebi şu. Özellikle yorum ve açıklamalarda. Diğer influencerlar tanıdığım bildiğim şu anda izlenmeyen bile bir PR'ı var bunların kendi aralarında. Nasıl oluyorsa o reklamlar onlara gidiyor. Bize hiç gelmiyor. O kadar Instagram'da mesela son 30 ayda ben 75 milyon görüntülenme aldım. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyorum. Fakat bir gelir adaletsizliği var bu reklamlar içerisinde. Bunlar böyle birleşmişler nasıl oyuncularda vardı ya bir tane. Aynı reklam
reklam sektöründe de var böyle birileri. Bunlar birleşmişler. Sadece Ahmet, Mehmet tanıdıkları bunlar. Onları alırlar kendi çevrelerinde. Onlara reklam verirler. İzlenip izlenmemesi de önemli değil. Bu yüzden de şu anda reklam firmalarında yurt dışındaki firmaların Türklere gelirken sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çoğu yabancı firma Türkiye'de çok fazla influencerlara reklam vermek dahi istemiyor artık. Çünkü dolandırıcılık kısmına girdi. Abi bakıyorum hiçbir etkisi, hiçbir beğenisi, hiçbir işte böyle kitlesi olmayan insanlar cayır cayır büyük firmaların reklamlarını paylaşıyorlar. Bence yavaş yavaş o devir de sona erecek. Neyse ben en azından içimi dökmek istedim sizde. Burada böyle bir gelir adaletsizliği var. Bizler hani elimizden geleni yapıyoruz. Ülke ülke dolaşıyoruz. Daha maliyetli oluyor ama günün sonunda bizler daha mutluyuz o insanlardan. Kıyaslama da yapmak istemiyorum. Kimseyi de küçültmek de istemiyorum ama kimseyi küçümsemek de doğru olmaz. Ben neyim ki kimi eleştirebiliyorum. Ama bizler günün sonunda gezginler olarak biraz daha egoları düşmüş seviyede, daha kendini bilen, daha topluma fayda sağlamaya çalışan bireyler olduğumuza inanıyorum. İnşallah da böyle devam ederiz. Umarım sizler de bunu hissediyorsunuzdur. Bizler de bir yanlış yapıyorsak lütfen yorumlara yazın. Ya Sezer sen şöyle yaptın, böyle yaptın diye de söyleyebilirsiniz. Elimden geldiğince doğruları anlatmaya, göstermeye devam ediyorum. Ben şimdi yemek yiyeceğim arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz, eğlendiğiniz, keyif aldığınız bir video olmuştur. Lüksemburg zaten bu kadar. Gelir seviyesi yüksek. Dünyanın en zengin insanların yaşadığı, yıllık gayri safi milli hasılanın en yüksek olduğu, kişi başına düşen 130 bin dolar dedik. %5 işsizlik oranının olduğunu bahsettik. Dünyanın en az işsizlik olan yerlerinden biri. Çok fazla göçmen alır. 200 bini dışarıdan gelir çalışmaya vesaire. 600 bin nüfusu küçük bir ülke. Parklar, bahçeler, insanlar huzurlu. Burada oturuyorlar, keyif yapıyorlar. Öyle bir ülkedeyiz. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize Lüksemburg'dan selamlar. Çok yakında farklı videolara da geçeceğiz farklı ülkelerde. Takip ederseniz de bildirimleri de açarsanız güzel olur. Hoşçakalın.